Dünyanın en zengin ülkesi. Kişi başına düşen milli gelir. O yüzden insanlar buradaki 3500-4000 euroluk işlerde çalışıp Almanya gibi yerlerde oturup her gün işe gidip gelmeyi tercih. Almanya'dan Lüksemburg'a Deutsche Ticket'la gidebiliyor musun? Evet, gidebiliyorsun. Şöyle bir parça. 3.34. Paran olsa bile, refahın olsa bile, toprağın yoksa bazı şeyler olmuyor. Selam arkadaşlar. Hepinize yeni ülkeden merhaba. Yeni ülkemiz Lüksemburg'dayız. Lüksemburg'un Lüksemburg şehrindeyiz. Nasıl bir şey? Singapur gibi düşünün arkadaşlar. İsmiyle başkenti, şehri aynı. Küçük bir Avrupa ülkesinden ama aslında çok büyük bir Avrupa ülkesinden, fiziki olarak değil ama büyük bir Avrupa ülkesinden bahsediyoruz. Bunu bu video içerisinde size böyle yavaş anlatacağım. Nasıl anlatacağım? Şimdi şöyle bir şey var. Bu ülke birazcık böyle bu video bu ülkenin belgeseli gibi olacak. Çünkü aslında bunun gezilecek, görülecek yerlerinden çok öğrenilecek yerleri, öğrenilecek şeyleri daha fazla. Size bu videoda bunun böyle detaylı bilgileriyle gezimizi devam ettireceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden bir ricam. Gerçekten çok maliyetli oluyor bu işler. Gerçekten çok zaman alıyor ve sizden bu video için bir tane beğeni istiyorum. Bir tane beğeni. Arkadaşlar belki bunu çoğu kişi duymamıştır, bilmiyordur ama aslında Lüksemburg dünyanın en zengin ülkesi. Kişi başına düşen milli gelir, gerçi son zamanlarda 113 bin dolara düşmüş. Önceden 120 bin dolardı. Bir 7 bin dolarcık düşmüş böyle. Ama ortalama 120 bin dolar kişi başı milli gelirden bahsediyoruz. Ve bu ülke refah seviyesi olarak yanılmıyorsam 12. sırada. Avrupa'nın ortasında çok fazla büyük olmayan, ne kadar paran da olsa toprağın çok fazla az. O paraların yani Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan toprak almaya yetmez. Öyle de bir dezavantajı var. Zaten zenginliğinin en büyük sebebi nüfusunun az olması. Nüfusu az olduğu için çok ufak şeylerle bile çok paralar kazanabiliyor ve yettirebiliyor. Öncelikle nüfusundan bahsedeyim arkadaşlar. 650 bin kadar bir nüfusu var. Şimdi bakınca küçük bir ülke olmasına rağmen, çünkü 2500 küsür kilometre kare kadar bir yüz ölçümü var. Yani toprağı gerçekten çok az. Ama nüfusu buna karşılık 650 bin olarak görünüyor. 652-654 bin olarak görünüyor. Ama zaten bunun yarısı ülkede yaşamıyor. Başka ülkede yaşayıp yol çok kısa olduğu için ve gidip gelmek rahat olduğu için gidiyorlar, geliyorlar. Yani bunun 200 bin, 300 bini aslında dışarıda yaşıyor. Almanya'da falan yaşıyor. Gidip geliyorlar. Burada sadece iş için. İş için ülkeyi kullanıyorlar, yaşamak için başka yeri kullanıyorlar. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü pahalı. Her toprağı az olan ülkenin sorunu gibi burada da bir konut sıkıntısı var. Nüfus ne kadar olursa olsun toprak az ve kafasına göre buraya gökdelenleri de dikemiyor. Mesela buna benzer bir ülke neresi var diyebiliriz? Singapur var diyebiliriz. Singapur gökdelenleri dikmiş, konut, ev sıkıntısını o şekilde çözmüş ki orada da kiralar çok fazla. Ama burada yapamadığı için ve kiraları da maalesef çok fazla. Aslında burada verdiği maaşın bir kısmını sanki kiraya da veriyormuş gibi geliyor. Kira ne kadar? Mesela Almanya'da 1000 veya 800'lük bir daireye burada 2000 euro kadar bir para veriyorsun. O yüzden insanlar buradaki 3500-4000 euroluk işlerde çalışıp Almanya gibi yerlerde oturup her gün işe gidip gelmeyi tercih ediyorlar. Peki bu kadar zengin bir ülke, kişi başına düşen milli gelirin bu kadar çok olduğu bir ülke, asgari ücret olarak ne kadar vaat ediyor? Asgari ücret olarak bu ülke 2570 euro kadar bir para vaat ediyor. Yeter mi? Kira yüzünden yetmez. Ama market fiyatlarına bakacak olursak, market fiyatları Almanya ile çok benzer. Markette, yaşamda, refahta bir sıkıntı yok. Zaten şöyle de bir şey var. Toplu taşıma bu ülkede ücretsiz.
Evet, yanlış duymadınız. Toplu taşıma bu ülkede ücretsiz. Sağlık bu ülkede ücretsiz. Hatta eczane ilaçlarının çoğunluğu bu ülkede ücretsiz. Burada en büyük gider kaleminiz aslında konaklama. Onu da hallettikten sonra böyle bir problem kalmıyor. Şimdi Lüksemburglular kimdir? Lüksemburglular aslında Lüksemburg çok köklü bir devlet diyebiliriz. Nasıl köklü bir devlet? Aslında Avrupa'nın kurucu ülkelerinden. Çok küçük olduğu için çok fazla duyulan bir ülke değil. Hatta burada Schengen diye bir şehir var. Schengen vizesinin çıkma olayının ilk başladığı yerdir orası. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ama zamanında bu ülke çevresindeki büyük ülkelerden çok fazla baskı altında kaldığı için çok fazla bir toprakla değil de küçük bir toprak, küçük bir nüfusla devam ediyor. Ve içinde yaşayanlar da genelde dışarıdan gelen çalışanlar olduğu için, dışarıdan gelip burada çalışıp yaşamak olduğu için burada Lüksemburg dili Fransızca, ki benim gördüğüm en fazla Fransızca, İngilizce ve Almanca konuşuyor. 4 tane de dil konuşuluyor. Hatta bayrağına bakacak olursak bayrağı Fransa'nın bayrağına benziyor. Hatta kırmızıyı normal her ülkede olduğu gibi dökülen kanlara ithafen, beyazı refaha, mavi ise Fransa'ya ithafen yapılan bir bayrak. Benim ilk izlenimim, ülke çok sakin. Şu şekilde hangi sokağa gidersem gideyim bir sakinlik var. Suratlara bakınca evet çoğu dışarıdan gelmiş ama şey yok. Almanya'da gördüğümüz, Hollanda'da gördüğümüz evsizler ordusu, o uyuşturucu kullananlar ordusu, o tehlike hissiyatı burada yok. Onu ben hissetmiyorum. Gerçekten sakin, güzel, mutlu. Bu ülkeye mutlu bir ülke der miyim? Derim abi. Ben bu ülkeye mutlu bir ülke derim. Almanya'ya mesela mutlu bir ülke der miyim? Demem. Bence onlar kendilerini kandırıyorlar. Bu dediğime de çok kızacaklar ama şu an kıyaslama yapıyorum. Yani şu şekilde kıyaslama yapıyorum. Hemen komşu ülkesiyle Almanya'yı kıyaslama yapıyorum. Burada kalkıp Türkiye ile Lüksemburg gibi bir kıyaslama yapmıyorum. Almanya, Hollanda ile kıyaslarsak burası daha mutlu. Yani hadi bunu tehlike olarak bakarsak, bana sorarsan, hatta bunun videosunu yapmak istiyorum. Mesela Frankfurt bence çok tehlikeli bir yer. Çok tehlikeli, çok saçma sapan bir yer. Öyle söyleyeyim ben size. Bu konuyla ilgili meraklarınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Çünkü bu konuyla ilgili video yapmak istiyorum. Ama burada böyle bir hissiyatım olmadı. Güzel sokak. Dışarıda beni görsen fiyatları göstereceğim de. Fransızca, çoğu yerde Fransızca, şurada Almanca yazıyor. Şimdi ara ara size tabii ki bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu ülkeyle ilgili konuşulacak çok fazla şey var. Etrafı gezerken de bu bilgileri vermek istiyorum. Şurada bir ağlatma çocuğu. Mutlu dedik, niye çocuğu ağlatıyorsun? Şu menüye bakalım mı? Çünkü yüksek maaşlar pahalı fiyatlar getirir. Aferin. Hocam Fransızcam yok. Ama aşağı yukarı çözebiliriz. Mesela şurada burgerlar 17, 18, omlet 12'den 14'e, makarnalar 16'dan başlıyor, 20'ye kadar gidiyor. Salatalar 10'dan başlıyor, 12'ye kadar gidiyor. Etler de ortalama 20'lerde. Şurada pizza da varmış. 11'den başlıyor, 17'ye kadar gidiyor. Margarita 11.30 mesela. Ben daha bir fiyat bekliyordum aslında. Ben böyle şu an merkezdeyim. Altstadt'tayım. Ben böyle 30 eurolar falan bekliyordum. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü
Neden biliyor musun? Almanya'da örnek veriyorum 2500 kazanan bir kişi aynı işi burada 3500 kadar kazanabiliyormuş. Mesela hemşirelerden örnek verirsem, hemşirelerin en düşük başladığı para burada 3500 kadar. Almanya'da baktığında en düşük başladıkları 2500 kadar. Ortalama her işlerde en az 1000'den başlayan bir fark var. Burası neymiş? Hoş bir binası. Polis var lan. Ha, saray bu. Kamera yasak diyor, bir uzaklaşalım. Özellikle her tarafta kamera yasak, kamera yasak. Çektiklerimizi sildirtmesinler şimdi. Bu arada merak edenler varsa buraya nasıl geldiğimi anlatacağım. Ve şöyle bir karar aldım. Benim videolarda anlattığım bilgileri bana Instagram'dan özel olarak soranlara cevap vermeyeceğim. Çünkü benim videomu izlemeden dönüp bana kısa yoldan bilgi soruyorsan bunun bana bir yararı yok kardeşim. Ve üstüne örnek veriyorum yüzlerce soru geliyorsa bu bana zaman kaybettiriyor. Ben aynı şeyi videoda anlattıysam onu izle. Çünkü böyle şeyler, bu geziler gerçekten özellikle Avrupa turu ve benim şu anda planladığım. Mesela önümüzdeki ay çok başka bir ülkeye gideceğim. Avrupa'dan hiçbir alakası olmayan bambaşka bir yere gideceğim. Ondan sonraki ay yine bambaşka bir yere gideceğim. Bunların hepsi detaylı maliyettir. Benim istediğim tek şey bir tane beğeni ve abone değilseniz abone olmanız. Şu şekilde de bir bilgi. Ben Frankfurt'tan Lüksemburg'a bedavaya geldim. Nasıl bedavaya geldim? Şimdi benim Deutsche Ticket'im var. Deutsche Ticket nedir? 49 euro verip bir ay boyunca ücretsiz kullandığınız ticket'tir. Bunlar da hızlı trenlerde geçerli değildir. Siz şurayı görürken ben size anlatayım. Geçerli değildir. Ben de sadece trenleri böyle küçülte şehirden şehire ücretsiz geldim. Mesela Saarbrück diye bir şehirdi. Alta yazarım, şimdi ismini unuttum. Oraya kadar tek bir trenle geldim. Oradan buraya yine geldim. İkisi de Deutsche Ticket'ti. Zaten Lüksemburg sınırlarına girdikten sonra ise ücretsiz tren otobüsler olduğu için böyle bir derdiniz zaten kalmıyor. Mesela kalkıp da bana biri derse ki sen Frankfurt'tan Lüksemburg'a ücretsiz nasıl gittin? Ücretsiz gitmişsin. De anlatmam abi. Şimdi anlatıyorum. Deutsche Ticket'la ICE'lar yani hızlı trenler olmayanlara ücretsiz binebiliyorsunuz Deutsche Ticket'ınızla. Ben de onları tabii ki yolu uzatıyor. 5 saatte geldim. Bu yolu uzatsa bile sonuçta ücretsiz olaraktan geliyorum. Okey mi? Okey. Hatta bunun kombinasyonları var. Mesela Frankfurt'tan Koblenz'e, Koblenz'den oraya. Şu şekilde bir şey diyebilir miyiz? Deutsche Ticket'la Almanya'nın dışında bir ülkeye seyahat edebiliyorum diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu konuda çok fazla ortalıkta video var. Deutsche Ticket'ımla işte 6 tane ülkeye gidebiliyorum. Gidebiliyorsundur ama ben sözlerden çok, videolardan çok deneyimlerime inandığım için gidilebiliyor mu, gidilemiyor mu bunu ben kendim test ederek görmek istiyorum. Şimdi Almanya'dan Lüksemburg'a Deutsche Ticket'la gidebiliyor musun? Evet, gidebiliyorsun. Bu bir. Bir dahakini örnek veriyorum Avusturya'ya gidebiliyorsun diyorlardı. Eğer bunu deneyimlersem, gidebildiğini görürsem bunu da size bu şekilde söylerim. Bu tür güzel hap bilgiler için abone olup takipte kalın arkadaşlar. Eskiden beri videolarımı çok uzun bir video geçmişim yok ama elimden geldiğince videolarda bilgiler vermeye çalışıyorum. Hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Okey mi? Bu arada tam konuşurken şu şekilde de sokakta ücretsiz içme suyu yeri var. Lezzetliydi. Çantamda su var ama bu da bir lezizdi yani. Serin. Sabahtan beri gezdiğim her yerlerde böyle markaların olduğu sokaklar var. Paranın olduğu yerde, kazanların yerde bir sistem kuracaksın ki insanlara verdiğin parayı bir şekilde geri alasın. O yüzden dizmişler bu markaları bu şekilde.
gazın verdikleri yüksek maaşları ellerinde tutabilme imkanları varsa onları bu şekilde alalım diye. Çeşit çeşit var. Hatta ileride miydi, neredeydi diyorlar Şineller. Bu ülke parayı yatırımdan ve bankacılıktan kazanıyor. Nasıl yatırımdan kazanıyor? Bu ülkede vergi çok az. Özellikle yatırımcıysan ya çok az veriyorsun ya hiç vermiyorsun. Devlet desteklisin yani. Mesela örnek veriyorum Microsoft veya Amazon. Genel merkezini gel buraya taşı. Senin vergin çok az veya hiç yok. Hatta hiç yok da çok azı nereden var? Bu tür büyük şirketler yıllık yatırımcılarına kar dağıttıklarında normalde oradan vergi kesilir. Burada çok az bir kesinti var ve o az kesinti bu ülkeye yetiyor. Başka ülkeye yetmez. Bu ülkeye yettiği için o şirketlerin de işine geliyor. Yani vergi cenneti diyebiliriz ama vergi cennetinde vergisi çok fazladan olarak değil. Vergisi olmayarak vergi cenneti diyebiliriz. Paranın ülkesi hocam. Paranın ülkesi. Bankacılık sistemlerinde de faizler, işletimler yani bankacılık ve yatırım işleminden gerçekten çok ciddi bir para kazanıyor. Helal olsun. Gidip onu bunu sömüreceğine güzel para kazanıyorsun. Zamanında Singapur'u, o zamanlar tabii YouTube'a falan başlamamıştım. Singapur'u takdir etmiştim. Şu anda da Lüksemburg'u takdir ediyorum. Kafanız çalışıyorsa sorun yok. Köşe başını da Rolex'e vermişler. Bak mesela burada yürürken gezenler, tozanların surat ifadeleri, suratlarıyla Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da gördüğüm böyle aynı olmadı yani. Burada çalışanlar dışarıdan geliyor, doğrudur. Ama böyle kafalarına göre gelemiyorlar belli ki. Çünkü kaçak göçek diğer ülkelerde çok fazla var. Burada belli ki o iş öyle yürümüyor. Daha bir sıkı tutuyorlar. Tebrik ve takdir ediyorum. Şimdi peki ortalama bakacak olursak böyle bir refah olan ülkede markete ne kadar ödüyorlar? Şimdi size ufaktan fiyatlardan bahsedecek olursam şu şekilde bahsedebilirim. Şurada yoğurtlara mesela bak yine Yunan yoğurduna denk geldik. 3,5 kaç? Kilosu 3,5 euro. Temel gıdalara falan bakacak olursak aslında aşağı yukarı. Çünkü burası çok büyük bir market değil. Bir tık daha pahalı olur ama aşağı yukarı ülkeyle ilgili bilgi verir. Mesela tavuk. Tavuğun şöyle 1,3'lük baktığımızda bak 5,09 euroya denk geliyor. Göğüse baktığımızda 1 kilo 200 gramlık bir göğüs 11,79'a denk geliyor. Fiyatlar Almanya ile aynı. Hatta bazı şeyler sanki Almanya'dan daha iyi. Burası domuz ve salam kısımları. 1 euro, 2 euro, 2,5 euro. Ortalama böyle. Şurada 12'li yumurta 2,33. Şurada 15'li 4 yazıyor da herhalde bu muallık kısmından. Bunun baktığımızda bu da mesela Almanya'da en ucuzu 10'lu 1,99. Aşağı yukarı yine aynı şeyden bahsediyoruz. Evet ya Almanya ile aşağı yukarı aynı bir fiyata sahip. Şöyle makarnalar 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Burada pirinçlere bakarsak ulan pirinç Almanya'dan çok ucuzmuş da. Portekiz pirinciymiş bu. 1 kilosu 2 euro. Şurada da 1 kilosu 1,8'e var. Şöyle konserveler 1,8, 1,8. Vay be. Başka ne var? Ha şu barilalar bakayım ne kadarmış. Bak. 1,5, 1,62, 2, 1,49. Kırmızı ete bakacak olursak. Şimdi kilogram fiyatı 20. Bu 400 gram. Dana eti bu arada bu. Burada gösteriyor. 8,76. Şöyle bir parça 3,34. Şöyle bir parça kaça denk geliyor? 6,40. Oha etler burada daha ucuzmuş.
Şöyle bir 6.45, 336 gram. Kırmızı etler burada ucuzmuş ya. Almanya'dan daha ucuzmuş bu arada. Balıklara bakacak olursan şöyle bir somon parçası 3.62. Vay anasını. Yani bu paraya, bu kazanımlara, şurada temel gıda yok. Bu paraya, bu kazanımlara bunlar çok iyi fiyatlar ya. Kolaların tanesi kaç? Şöyle kolaları göstereyim. 1.62, 2.26. Sütlere bakacak olursak bak soya sütleri falan var böyle 3. Ortalama hepsi 3'lerde. Normal süt yok mu lan? Normal sütümüz nerede? Aha, normal süt burada varmış. Yumurtanın dibindeymiş bak görmemişiz. 1.33, 1.27. Bu arada 1.27 dediğim bilen biliyordur. Şu bio yazanlar işte doğal muhal mevzuları. O 1.27. 1 litre bu arada. Şöyle büyük aldığında komplesini 6 tane var burada. 6 litre süt 7.34'e denk geliyor. Yeşillik burada da pahalı mı ya? Bakayım. Mesela şu parça 1.34. Şöyle 2 tane marul 2.33. Domates nerede? Domates çok değişken fiyatı olan bir arkadaş buralarda. Ha, şurada meyve suları bak. Ortalamalar 2, 3, 4 diye çeşit filtresine göre değişen bir şey. Domates yok. Elma. Şöyle bir paket elma 2.51. Şu domates bak pahalı. Şöyle şu kadar domates 5 euro. Yok ya bu pahalı. Bu gereksiz pahalıymış. Diyelim ki düşük bütçeyle geziyorsun. Bu ülkede ne yapacaksın? Çünkü emekler ortalama 15, 20 gibi şeyler olarak değişiyor. Ben 30 bekliyordum ama yani 15'e falan da yiyebiliyorsun. Ve dünyanın her yerinde zor durumda kaldığında McDonald's Burger'a koştuğun gibi burada McDonald's Burger'ın fiyatlarını size söyleyeyim. Benim gibi sandviç yapıp ortalıkta gezmiyorsanız ben tabii ki yine ta Almanya'dan buraya sandviçimi getirdim. Fiyatlara bakacak olursak siz buradan görmüyorsunuzdur ben size söyleyeyim. Big Mac 11.45, hamburger Kroelke yani Kroel peynirli olan 11.45, 11.45, 12.95 menü olarak bunlar. 11, 12, 10 var mı? Yok. 13 var mı? Yok. 11, 12 olaraktan değişiyor. Menü fiyatları bu arada. Zorda kalınca gerçekten iyi işe yarıyor bu arkadaşlar. Normalde yemiyorum. En son Vietnam'da girmiştim. Başka şu şekilde bir dondurmacıya bakacak olursak bir top 3 euro. Çüş. Yuh. Bir top 3 euro, 2 top 6, 3 top 9. Lan bunu yazdıysan bari bir ne bileyim 3 topu 8 yap yani. Ne bileyim 2 topu da 5 yap. Ulan hiçbir şey ifade etmiyorsa topuna 3 yaz. Bu nasıl bir düşüncedir ya? Yani öyle ki aslında çok fazla maaş veriyor olmasına rağmen, burada her şeyin çok güzel olmasına rağmen ülkesinin güvenliğine sahip çıkan bir ülkeden bahsediyoruz. Almanya bence bunu başarabilen bir ülke değil. Hatta Hollanda da bunu başarabilen bir ülke değil. Ama burasının başardığını düşünüyorum. Çünkü çok az toprağıyla sınırlı sayıda kişinin yaşayabileceği bir dünyada yaşayacak insanları da ayırt etmen gerekiyor. Böyle bir zihniyete sahip olduklarını düşünüyorum. Bu arada benim yorumum. Yani şu anda nüfusunun 650 bin olduğunu söylüyoruz ama bunun yarısı dışarıda yaşıyor, yarısı burada yaşıyor. Paran olsa bile, refahın olsa bile, toprağın yoksa bazı şeyler olmuyor. Yani Lüksemburg'un en büyük eksiklerinden biri topraksızlığı. Toprağı yok. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Çok fazla gezilecek bir yeri olan bir yerden bahsetmiyoruz. Yani şu şekilde güzel yapılar, orta çağı andıran yapılar çok fazla var. Avrupa'nın diğer yerlerinde olduğu gibi.
Şu anda burası Grund bölgesi komple. Ya bütün şehir dediğimiz şurada biraz arkadan gidiyor, şöyle etrafımız dön diyor ve bitiyor. Genelde doğanın içerisinde olan, bu arada trenle gelirken gördüm, gerçekten doğası çok güzel bir ülke. Çok güzel bir yerde, böyle güzel bir doğası, çok güzel köyleri falan var. Küçük ama işlevi büyük bir arkadaş. Gezilecek çok fazla yeri yok. Yani ben sana kalkıp da şunu diyemem, Lüksemburg'a gelip böyle 2 gününü ayır falan değil. Yok abi, Lüksemburg'a gelip birkaç saat gezdikten sonra aslında bitiyor. Lüksemburg'a gelmiş olmak için geliyorsun diyebiliriz. Yani bu ülkenin görülecek şeyinden ziyade bilinecekleri daha fazla. Belki burada yaşamak için, burada yaşamayı planlayacak olan arkadaşlar bu videoyu da izliyor olabilirler. Bu da bir gerçek. O yüzden ben size buraya gelin, burayı gezin falan değil. Ya bir Avrupa, örnek veriyorum, Fransa'dasın, Almanya'dasın. Gel bir gel, burayı da gör. Böyle de bir ülke var. Ama buranın ne olduğunu bilerek gezmek gerçekten daha güzel oluyor. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi videonun başında söylemiştim ya, bu ülkede toplu taşıma ücretsiz diye. Bütün caddelerde şöyle bir şey var. Bak şurası komple böyle raylarla düşeli. Orada çok 2 şeritlik bir yol kalmış ve araba görmüyorum. Ya bisiklet görüyorum, ya tren görüyorum, ya tramvay görüyorum, ya otobüs görüyorum. Toplu taşıma ücretsiz olduğu için, bir de yaz ayında olduğumuz için insanlar daha çok demek ki bisikletleri ve toplu taşımayı seçiyor. Mantıklı. Ne gerek var? Böyle duruyoruz. Araba yok. Yok yani. Şurası da ışık. Şurası da cadde. Geçmiyor değil, geçiyor aslında. Bir tane geçti mesela. Gördüm ama mesela bak bir tane geliyor. Bir tane bak araba var orada. Ama bakınca insan şey sanar değil mi? Her taraftan araba gelecek sanar. Yok. Tam böyle öğlen 2-3 falan herkes yemekte. Mesela şöyle bir yerin menüsünün fiyatı, şuradan bakalım. Sırada bekliyoruz. Full böyle. İyi, İngilizcesini de yazmışlar en azından. Sıra vermeyecek gibi. Böyle bakarsak buranın burgerları ortalama 23'ten başlıyor 29,5'a kadar. Başlangıçlar 15-14. Ortalama yemekler 25. Bak böyle bir yerde ortalama yemek 25, 26, 27. Mesela şöyle bir yerden bakarsak, burası et restoranı belli ki. Burada da ortalama 20-30. Bak o beklediğim fiyatlar bu restoranlarda öyle. 25-30, 25-30. Bu restoranlar dediğimde tam böyle Lüksemburg merkezinde böyle bir yer var. Şu şekilde full etraf. Hepsi restoran ve kafelerle dolu. Ve burada ortalama hepsi 25-30. Bak böyle baktığımda bunlara da hani burgerlar bile burada 25. Yani böyle bir yerde oturup bir kişinin bir yemeği 25. Sadece yemek, içecekten bahsetmiyorum bile. Bak. Burası da dondurmacı. Belli ki ünlü bir dondurmacı. O diğerinde 3 euroydu. Bunda da 2,5. Diğerinde 3 euroydu topu. Burada da 2,5 euroymuş. Şarapçı dükkanı. Muhtemelen hepsi Fransız şarabı falan da. Kim bir Lüksemburg. Bordeaux, Lüksemburg şaraplarıymış. Bir Bordeaux Fransa şeyi gördüm. Çok şık bir koku geliyor ama ne kokusu diyecektim ki şöyle bir deniz ürünü restoranının önünden geçtim bak. Abi ne güzel dizmişler, ne güzel görünüyor. Baksana. Zaten böyle yengeç kokusu aldım hafif hafif. Güzel görünüyordu. Fiyatları yazıyormuş. 1 kilo mesela jumbo karidesin 1 kilosu 25 euro. İstiridye'nin bir tanesi, şu istiridye'nin bir tanesi 1,89'muş. Vay be.
Aslında çok değil. Zaten önünde full. Arabaların saklandığı yeri buldum. Şurası otopark giriş çıkışıymış. Ne güzel misin be. Kim bilir kaç parasın sen saatlik. Bu arada şeyin konusu açılmışken, araç konusu açılmışken şeyin yorumunu da bir yapayım. Burada benzinin falan fiyatı 1,5 euro arkadaşlar. Gelirken bir sürü benzincinin önünden geçtim. 1,5 euroydu. Aa bak parking soruyor. İleride diyor. Abi herkes Fransızca konuşuyor ya. Hani 4 dildi. Ama ben doğru dürüst Fransızca dışında bir şey duymadım. Hani İngilizce falan da duydum. Gerçi Fransızca da çok anlamıyorum. Bunlar Lüksemburg falan konuşup ben Fransızca da anlıyor olabilirim. Ama çoğu kişi mesela bir şey sormak için bana Fransızca falan sordular. Onlara o kadar anlıyorum tabii. İnşaatı geçtiğimize göre arkadaşlar konusu açılmışken şu bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu videoları rehber niteliğinde izleyen çok fazla arkadaş vardır muhtemelen. Mesela Avrupa'ya geliyorsundur. Eğer olur da araç falan kiralıyorsan burada şöyle bir durum var. Ya ücretsiz park durumu neredeyse yok. Yani dağın başında bile ki sokaklar bile ücretli park. Sadece fiyatları düşük. Diğer yerlerin fiyatları fazla. O konuda büyük bir sıkıntı var. Yani otel tutarken kendi parkının olduğuna dikkat edin. Öyle bir yazıyı, öyle bir şeyi mutlaka sorun. Boşu boşuna parklara paranız gitmesin. Otelde arabanızı bırakırsınız falan diye bir tavsiyede de bulunayım. Kesin bankasın ya, dur bir. Bank of China. Bir de Paribas. Lan ikiniz aynı anda mı kullanıyorsunuz? Öf be. Motorlara bak. Vallahi Avrupa'da motor çok mantıklı. Yani park derdinmiş falanmış filanmış. Onlar çok rahat. Araba büyük dert. Çok ucuz ama gerçekten büyük dert. Oradan Avrupa'da araba çok ucuzdur diye düşünenlere evet çok ucuz. Aldıktan sonraki dertleri çok fazla. Haberiniz olsun. Şimdi bedava toplu taşıma bulmaya. Şuradan bulayım. Uzun zamandır 1 kilometre için toplu taşımaya binmemiştim. Teşekkürler Lüksemburg. Beni şımarttığın için. Güzeldi. Bir de serindi. Hava çok değil ya. 29 derece ama ben böyle çok sıcak hissediyorum. O değil. Önümüzdeki aylarda hani cehennem sıcağına gidiyorum. Dur bakalım ne yapacağız. Burası da Lüksemburg tren garı. Yani Lüksemburg ulaşımı rahat olduğu için çevre Avrupa ülkelerine geldiyseniz mutlaka uğrayın derim. Yani bir gün bir gezersiniz, dolaşırsınız, gidersiniz. Öyle çok ünlü yemeğiymiş, yeriymiş falan yok. Şehir güzel, doğasıyla iç içe, ülke çok güzel doğa içerisinde, sistem falan çok güzel. Yani görülmeye değer. Ne çok zamanınızı ne çok paranızı alan bir yer olmadığı için görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. Ben Lüksemburg'u beğendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen bu emeğime karşılık abone değilseniz abone olur musunuz? Abone olmak istemiyorsanız da beğendiyseniz lütfen bir beğeniyi benden esirgemezseniz teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.